7-8 senedir Material Connection'ı biliyorum, tanıyorum. Özellikle Milano fuarında çok iyi sergiler yaparlardı. Deneysel sergiler olurdu bunlar. Salone del Mobile'nin Satellite bölümünde, orta alanda, genç tasarımcıların bulunduğu mekanın kalbinde hep onlarla flört eden, onlara feyiz veren çalışmalarıyla hep merkezde bulunan bir oluşumdu. Ve her sene de standlarını ziyaret ederdim. Yeni malzemeleri görmek, o malzemelere ulaşabilme ihtimalini sezebilmek çok hoşuma giderdi ve Türkiye'de böyle bir bağlantıyı nasıl kurabiliriz diye de düşünürdüm. Çünkü o dönemde 2000'lerin başı internet bugünkü kadar etkili de değildi ve zordu. Ve yapı endüstri merkezinin içinde bulunduğunu duyduğumdan itibaren, yani özellikle son 15-20 gündür gerçekten çok mutlu oldum. Ve Türkiye'de de olabileceği en iyi yapının içine girdiğini düşünüyorum Material Connection'ın. Özellikle yapı endüstri merkezi için ne kadar iyi olduysa bu, Material Connection markası için de o kadar iyi olmuş durumda. Peki, benim fikrim bu. Çok sevindik açıkçası bunu duyduğumuzda. Şunu merak ediyorum, acaba yapı endüstri merkezinin böyle bir bünyeye sahiplenip Türkiye'de böyle bir ilk bir imza atmasını biraz daha açarsak ne anlamda önemsiyorsun? Şöyle ki yapı endüstri merkezi özellikle daha büyük kütlesel diyebileceğim malzemeler konusunda uzmanlaşmış bir yapı. Daha ince yapı ya da son bitirme malzemesi diyebileceğimiz, finishing material diyebileceğimiz konularda da çalışmalar yapıyordu. Ama o noktanın iyice merkezine doğru yapılabilecek bir yolculuk varsa, özüne doğru yapılabilecek bir seyahat varsa o bence Material Connection'la çok daha kısa sürede alınabilecek bir yol. O yüzden yapı endüstri merkezi bu anlamda ince malzemeleri olan bakış açısını Material Connection'la olan birlikteliğiyle çok hızlı ve çok güçlü bir hale getirmiş oldu ve bu evrim bence çok daha kısa bir sürede gerçekleşecek. Material Connection'ın katkısıyla. Peki siz bir tasarımcı olarak acaba bugüne kadar Material Connection'dan nasıl yararlanmayı arzu ettiğiniz ve bundan sonra burada yapı endüstri merkezi açılan bu kütüphaneden nasıl istifade etmeyi planlıyorsunuz? Derin koleksiyonunun, derin dizaynın yeni ürünlerini yaptığımızda her seferinde yeni malzemeler kullanmak zorunda hissediyoruz kendimizi. Çünkü yeni bir ürün çıkarıyorsunuz, yeni bir tasarım yapıyorsunuz, yeni bir form, yeni bir fonksiyon ve özellikle son malzemelerde, bazen içerikte de yeni teknolojilere ihtiyacımız oluyor ve bu teknolojiler de araştırma ve Ar-Ge çalışması gerektiriyor. Firmamızın içinde bunun için bir bölüm organize ediyor olmanız gerektiriyor. Bu da ekstradan maliyetler demek. Bu yapı, Material Connection yapısı bizim bu Ar-Ge çalışmalarımıza ayıracağımız zamanı ve bütçeyi çok daha dışarıdan kolay bir şekilde çözmemizi sağlayacak ve bu da bizim için büyük bir kolaylık olacak. İlk aklıma gelen bu. Anlaşılmıştır. Peki partiyi nasıl buldunuz acaba? Parti çok etkileyici ve bu mekanın bu potansiyelinin farkındaydım ama birebir görmek daha da etkili oldu. Geceleri bir anda kimlik değiştirerek parti mekanına dönüşüyor. Çok sevindik. Çok hoş. Sözleriniz için. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Size her halükarda iyi eğlenceler dilerim. Şunu merak ediyorum. Material Connection isimli hizmetten ne zamandan beri haberdardınız acaba? Benim haberdar olmam biraz daha farklı çünkü sizden böyle bir teklif geldi. Buranın iç mekanını tekrar tasarlayabilir miyim diye ama o zaman çok yoğunduk ve özür dilemiştim. O zaman bunu duydum. O zaman haberdar oldum. Yani galiba yazın başıydı galiba. Yani baharın sonlarına doğruydu. O yüzden böyle bir şeyin olacağını biliyordum. Anlaşılmıştır. Peki bunu ilk öğrendikten sonra acaba belki bir araştırma yaptınız mı, hizmetler alakalı neler düşündünüz, ilk hissiniz veya düşünceniz neydi? İşte bana o zaman bir dosya yollandı. Dosyada okudum. Aha. Neler olabildiği, ne gibi hizmetler verilebileceği burada. O zaman böyle bir ne kadar iyi bir şey, ne kadar böyle bir ufuk açıcı aslında özellikle tasarımcılar için çok ufuk açıcı bir nokta. Hani zaten yani yapı endüstri merkezi bu anlamda çok hani inanılmaz işler yapıyor. Bir de artı böyle bir şey daha katıyor olması biraz da artık hani dünyaya doğru gözlerini açarak yapılmış bir iş gibi geldi bana. O yüzden hoşuma gitti.
Peki tam olarak da sizin tasarladığınız bu yapı endüstri merkezi binası içerisinde böyle uluslararası bir faaliyetin, bir dalının yerleşiyor olması size tasarımcı olarak, bir mimar olarak ne hissettiriyor? Valla burada ne yapılsa güzel oluyor. O yüzden hani bu da daha da güzel bir şey. Herhalde bunun dönüşleri biraz daha vakit alacaktır diye düşünüyorum. Ama cidden çok iyi ve olgun adımlar atılıyor bence. Artık hani ne diyelim, yapı endüstri merkezi o 40 yaşın olgunluğuyla daha böyle her şeyde, her adımda daha da güzel şeyler buluyor. Bence bu da onlardan biri. Biraz da bence çok genç bir proje aslında öte yandan. O da iyi bir şey çünkü sadece hani mimarisi ve inşaat değil, aslında tasarıma da çok ciddi bir katkı bulunduğunu düşünüyorum bu adım atarak. Kesinlikle. Peki size mimar olarak acaba Material Connexion kütüphanesinden faydalanabileceğinizi düşünüyor musunuz veya ne şekillerde faydalanmayı planlıyorsunuz yakın zamanda? Ya bizim aslında mümkün olduğu kadar hep böyle bir araştırmacı tarafımız var. Yani o anlamda buradaki ürünler mutlaka bize de bir yol açacaktır. Ki bu dinamik bir süreç olduğunu biliyorum. Yani sürekli değişimler olacak vesaire o malzemelerle ilgili diye düşünüyorum. O yüzden mutlaka bir yerde kesişeceğiz. Yani biz de bir şeyler tasarlıyoruz ve o yüzden aklımızda hep bir yere duruyor. Bizim biraz öyle şeyimiz var. Yani beynimiz bir yere atıyoruz bunu, bazen sonra çıkıyor, buradan bunu yapalım diye. Eminim yani bir noktada bu dönüş olacaktır bizim için. Çok güzel. O zaman Material Connection'dan biraz daha son bir soru sormak istiyorum. Acaba bu sene WAF'ta Barcelona'sında tekrar bir araya gelecek miyiz acaba? Bu sene jüride Hasan, ortağım Hasan var, yer alıyor. Ondan sonra onun değerlendirmelerini izleyeceğiz. Yoksa izlemeye gidiyoruz ama yine. Çok güzel öyleyse. Çok teşekkürler. Told me that your connection with Material Connection relies on very many years back, and you just came here to Istanbul 3 years ago. What were your expectations and what were your thoughts about Istanbul and Yapı Endüstri Merkezi? I basically was told a week before that I was going to come and I was going to do this, and I had never been here before, Istanbul or to YEM, obviously, and I came thinking that I had no idea what to expect and was absolutely blown away by what I found both in the city and the design community there and here in the new building and the opportunity that it offered. So, to build a new branch for Material Connection should be a very tough decision, I guess, because you had already 6 other cities where you had Material Connection. So, how did you decide that it must be Istanbul? Well, I think that what Material Connection wants to do at all times is to be at the place that design is really growing and happening, because it's a very good foundation for the design community. And Istanbul at that time was really launching into a full-blown effort to promote design within Istanbul through our connections with our Italian office, and there were connections with people we knew in Milan who were opening the design library, and there was a very good mix of elements that was happening, and there was a feeling that people wanted this to happen. I had 4 or 5 different meetings with people who wanted to be a partner with Material Connection, and just that energy was a wonderful thing. But there was no question that this place had energy, but it also had the momentum going with it, and so it was a definite hot idea for us to do. Understand. So, and what will you be expecting about Material Connection Istanbul for the next years for someone who is not really directly involved with the institution, but who is observing, of course? Well, I mean, Istanbul, historically, the bridge between East and West, design is now very much spanning East and West in very different ways, and it's wonderful to have Istanbul representing that both from a design perspective and a cultural perspective. And I think that as the center of power starts to shift
more to the east, and we see much more initiative happening in this part of the globe. Yeah. I think that Istanbul is really poised to become that cultural capital that it once was, never really lost, but in the contemporary sense, it's right there. So you told me that you are teaching in Doha. What are you teaching about? I'm teaching materials and fabrication technologies to design students, fashion design, graphic design, interior design, and product design. So in that sense, I think that you should be observing what Turkish designers in fields of industrial design, fashion design, etc. are doing right now. What kind of contemporary productions are coming up? So what do you think that, what kind of potential Istanbul has, and what kind of a production need does it fulfill for the next years, of course? Well, what's especially wonderful is that when certainly from the perspective of Doha, when we look to source any material or any fabrication methodology, the first place we kind of look is Turkey. The fact that there's a long-established textile community, the building construction industry is the third largest in the world. It is a place where things are done, and it's a wonderful thing to see. And I think one of the things that we always thought about with Material Connection was that materials are really where your ideas become reality. And Turkey is very much in that fabrication, production environment, and it's whether it's the traditional textile, ceramics, what have you, up to the high tech and the latest and the greatest. There's stuff happening here, and the industry is really quite well established and looking forward. Takı tasarımıyla tanıyoruz. Bu disiplindeki üretimlerinizle. Material Connection'la ilgili merakınız veya bilginiz ilk olarak nasıl gelişti? İlk olarak İtalya'daki, Milano'daki Triennale Müzesi'nin içinde olan Material Connection kütüphanesine gitmiştim. İlk orada tanıştım. Sonra internet üzerinden vesaire takip ettim. Sonra şimdi bu böyle bir sürprizle karşılaştık. Çok güzel bir şey şimdi İstanbul'da oluyor olması bunun. Kesinlikle. Peki Yapı Endüstri Merkezi'nde Material Connection bir şubesinin açılıyor olması nasıl değerlendiriyorsunuz acaba? Bence Türkiye için çok, yani İstanbul için önemli bir şey. Daha doğrusu İstanbul'da tasarımla uğraşanlar için çok önemli bir şey. Sonuçta yani dünya üzerinde üretilen ne kadar yeni materyal varsa hepsiyle güncellenmek konusunda çok iyi bir şey. Sonuçta yani size bunları kim üretiyor gibi bağlantıları da kurması üzerinden çok iyi bir şey. Sonuçta yani bütün bunları elinizin altında bir tasarımcının biliyor olması çok iyi bir bilgi akışı açıkçası. Material Connection kütüphanesinden ileride ne şekilde yararlanmayı ümit ediyorsunuz? Bilmiyorum ama galiba biraz da herhalde kendiliğinden gelişen bir şey olsa gerek. Şu anda bazı enteresan materyaller var, olabilir. Onların takıya uygulanabilir olmasının posibilitelerinin araştırılması gerekebilir. Ama yani sonuçta cephaneliğinizde böyle enteresan materyallerin oluyor olması, sonuçta sizin de kafanızda enteresan bağlantıların kurulmasına sebep olabilmesi açısından enteresan. Yani hiç bilmemenizden çok daha iyi, yani düşünüyorsunuz birden böyle bir şey varmış, acaba olabilir mi falan gibisinde. Material Connection sonuçta size bu bağlantıda yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Son bir soru. Siz Türkiye'deki tasarım potansiyelini nasıl değerlendiriyorsunuz acaba? Çünkü takı tasarımının çok ötesinde tasarım, moda tasarımı ve endüstriyel tasarım ve de ambalaj tasarımı veya belki pek çok diğer yan dal şeklinde Türkiye'nin bir merkez olması iddiasını taşıyor bugünlerde, son belki 5 yılda. Bu iddiayı ne kadar gerçekçi ve ne kadar sürdürülebilir buluyorsunuz acaba? Yani Türkiye'nin merkez olması konusunda bana kalırsa jeografik olarak düşünürsek, yani Türkiye bence kendi bulunduğu bölgede merkez olmayı hedef alırsa şu anda en kısa hedefler içerisinde çok daha başarılı bir hedef. Bu bölgeyi biraz Orta Doğu gibisinden düşünelim. Yani şimdi ilk başta eğer biz Orta Doğu'da çok iyi bir tam merkez olarak oturursak bence onun üstünden çok daha sonra daha belki büyük coğrafik bölgelerde ön sıralara geçmeyi düşünebiliriz diye düşünüyorum. Bence şu anda elimizdeki bu durumdaki bölgeye bakıp onun en iyisi olmak, bu modada da aynı şey.
Tasarımda da aynı şey. Zaten yani endüstriyel tasarımda belli başlı uluslararası üne kavuşmuş şeyler var. Moda tasarımda da işte İstanbul Fashion Week devam ediyor vesaire. Yani bunlar benim için Orta Doğu'nun en iyi Fashion Week'ini yapabiliyor olmak, şu anda dünyanın en iyi Fashion Week'ini yapabiliyor olmaktan önce gelmeli diye düşünüyorum. Yani işte İstanbul Fashion Week'i Orta Doğu'nun en iyi Fashion Week'i yaparsak ondan sonra bence daha fazla söz sahibi, daha kuvvetli bir ses tonumuz olur diye düşünüyorum öteki Fashion Week'lerin arasına yer almak için. Çok teşekkür ederim.